Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sivitleri ribana dikimi nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar onu göstermeye çalışacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çalışmamızın yapılışına geçelim. Ben 15 santim olarak kumaşımı ayarladım. Siz bir tık daha küçük de alabilirsiniz. Bunu 2 kat şeklinde katlayıp bu ölçüye getiriyorum. Şu şekilde ikiye katlanacak ve ribananın uzunluğunda ne kadar almamız gerekiyor derseniz şöyle üst bedeni baz alıyoruz. Bedenin etek ucunu şöyle tutuyorum. Benim bu tarafı dikişsiz olacak. Tek tarafla dikiş ama iki tarafı da dikişli yapabilirsiniz. Dikiş paylarını da hesap ederek benim burada dikiş payım olmadığı için bu kısmın 1 santim tutarak üst kısmın dikiş payını hesap ederek şu şekilde 4 santim olarak bıraktım. 4 santim kısa kestim ana kumaşımı. Bu tarafın benim dikişsiz olacağı için bu tarafı sıfırdan tutup bu tarafın dikiş payını bıraktım. Şimdi kolların ribanasına geçelim. Burada bizim baz almamız gereken kol ölçümüz, kol bilek ölçümüz. Bileğimizin ölçüsünden şöyle yerleştiriyorum. İki tarafı da kumaş katı tek taraflı dikişli olacak. Bunu şu şekilde 3 santim kısa keseceğiz ribanamızı. Şöyle 2 kat yaptım. Kolda keza öyle. Bu şekilde 3 santim kısa alıyoruz ama kumaşınıza göre hareket etmeniz gerekiyor. Ribanalık daha esnek kumaşlarda daha da kısa. Mesela 3 aldım 4 alabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ben 3 santim olarak düşerek kesiyorum. Kolumuz şu şekilde olacak. Şöyle yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde hal alacak. Bunu bu şekilde dikeceğiz. Ribanalarımızı kesip hazırladıktan sonra şimdi etek ucuyla başlıyorum dikime. Öncelikle ribanamızı şuradan şu dikişini benim tek taraflı dikiş. Eğer isterseniz şu tarafı da kesip iki taraftan da dengeli bir şekilde dikişi dikişe getirerek o şekilde de dikebilirsiniz. Ben tek tarafta dikiş bırakıyorum. Öncelikle şu dikişimizi yapıyoruz. Dikişimizi yaptık, temizlememizi yaptık. Sonra ütüyle açtıralım. Şöyle 2 katı yapıyoruz. Diğer kenarı da ben işaretliyorum tek dikişli olduğu için. İlk önce yapmam gereken şurada dikişi dikişe denk getireceğim. Bu kısma dikkat ediyorum. Bu kısmı ayarladıktan sonra bu kısımda işaret aldığım kısımla sizin dikişli olursa burada da aynı şekilde dikişi dikişe getirip iğneliyoruz. Şöyle diğer kısımları da şu şekilde tutarak net bir şekilde dağılmasını, ribana kumaşını kısa kesmiştik. İsterseniz orta kısımların da işaretini alıp o şekilde de yapabilirdiniz. Bu kısımları şimdi dikip temizlemesini yapıyoruz. Şöyle eklemelerini bitirdim ben. Şu şekilde arkadan bu şekilde, önden bu şekilde.
Şurada dikişi dikişe denk getirirken aynı şekilde getirin demiştim. Şu şekilde dikişler birbirini tamamlayacak şekilde tutarak, dikkat ederek dikin. Kol ribanalarımızı da hazırlamıştık. Öncelikle şu dikişlerini bunların da dikeceğiz. Yan dikişlerini diktikten sonra şu şekilde katlıyoruz ikiye. Ribananın da diğer tarafı, bir tarafı dikişli zaten, diğer tarafını işaret aldım. Kolda da keza aynı şekilde bir tarafı dikişli, diğer tarafa işareti aldım. Bunu dengeli durması için çektirdiğimiz zaman eşit bir şekilde fazlalık bıraktığımız kısım dağılması için yapıyoruz bu işlemleri. Şurada yine dikkat etmemiz gereken, şurada hem ribananın hem de kolun dikişini birbiri üstüne denk getirmek. Bu şekilde iğneliyorum ve bu şekilde düzgün bir şekilde dikeceğiz. Buradaki işareti de kolumuzdaki işaret yerine aynı şekilde alıyorum. Ribana kısmını kolun içine bıraktım. İşaretlediğim kısımları eşit bir tutup iğneliyorum. Şu şekilde olacak. Şöyle dağıttığımız zaman da kolumuzun fazlalık kısmı dağılmış olacak. Aynı şekilde buradan da iğneliyorum. Arzu ederseniz dört bir kenarından işaret alabilirsiniz. Kol ribanalarını da bitirdim. Şu şekilde bahsettiğim dikişi dikişe getirin kısmı bu şekilde oluyor. Buna dikkat ediyoruz dikimlerde. Etek ucuna da bir baskı dikişi uygulayacağım. Şu kısımdan 2 milimlik bir baskı dikişi uyguluyorum. Baskı dikişlerinde şu kısım ribanaya doğru değil de üst tarafa bakacak ki baskı dikişini burada üst kısımdan bu şekilde uygulayabilelim. Şu şekilde baskı dikişini de uygulamış olduk. Ribanalarımızın dikimlerini bitirdik şu şekilde. Eğer ribana kumaş kullanacaksanız daha farklı, daha da ölçüleri daraltabilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben kendi kumaşından kullandığım için ölçüleri bu şekilde yaptım. Alt kısmı da bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.